Selam canlarım. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Çok ama çok mutlusunuzdur. Çok ama çok huzurlusunuzdur. Şimdi biraz uzun zaman oldu yapmayalı. Diyorlar ki Melek Hanımcığım bakın o kadar çok binlerce mesaj alıyorum ki inanın bir gün şöyle sayfaya atacağım. Neredesiniz? Sizi bekliyoruz. Niye video çekmiyorsunuz? Ama şöyle bir durum var. Çok yoğunum. Çok yoğunum, çok yoğunum. Hem Instagram, hem burası, hem özel açılımlar, hem psikolojik danışmanlık, hem kendi işlerim. Vallahi inanın zar zebil yetişiyorum. Ama gene de yetişmeye çalışıyorum. Öncelikle bunu bir bildireyim. Şimdi biliyorsunuz ki benim açılımlarımda şunu da bir bildirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyorlar, tamam mı? Baktırıyorlar, ediyorlar, şudur budur, sonra dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına geri geliyorlar. Aslında bir nevi de hani gülüyorum. Niye gülüyorum dediğim zaman şimdi hem kazıklanıyorlar hem de istedikleri hizmeti alamıyorlar. Diyeceksiniz ki neden? Şimdi ben biliyorsunuz beni senelerdir tanıyorsunuz. Ben bu işi bugünden yarına yapmış bir kişi de değilim. Ama ben bu iş benim işim değil aslında. Benim işimin psikolojiyle alakalı olduğunuzu da biliyorsunuz değil mi? Yani ben bunu yaparken hem yani hem tedavi oluyorsunuz, hem sorularınıza cevap buluyorsunuz, hem neyi nasıl yapacağınızı biliyorsunuz, hem de nereye doğru ilerleyeceğinizi biliyorsunuz. Öncelikle bunu buradan bir ifade edeyim. Yani benim işim sırf tarot değil, tarot kartı okumak değil. Benim işim psikoloji. Anlatabildim mi? Yani ben insanların ruhunu, insanların travmalarını, insanların yaşadığı sıkıntıları da şifalandırıyorum. Öncelikle bunu da buradan belirteyim. Çünkü neden diyeceksin? Bununla ilgili çünkü çok sorularla ve şu da vardır. Benim karşıma geldiğiniz zaman benim sadece aldığım şey anne ismi, sizin isminiz, doğum tarihi. Başka hiçbir şekil bana bilgi vermiyorsunuz. Ki konuşmak isteyenleri de konuşturmuyorum. Çünkü o zaman işimi yapmış gibi görmüyorum. Kendim anlatacağım. Kendim sana bana söylediklerini sana aktarmak istiyorum ve aktarıyorum da. Hani neler yaşadığını, neler yaşayacağını benim söylemem lazım. Eğer eee, kendiniz bana anlattığınız zaman bir durun diyorum. Sonra bana anlatırsınız. İlk önce ben anlatacağım. Şimdi benim bakım tarzım budur. Bu şekilde ilerlerim. Bununla alakalı da bilgi vereyim öncelikle. Çünkü çok soru geliyor. Bunları bir aydınlatalım. Şimdi geçelim şuna. Şu açılımı yapmak istiyorum. Şimdi bunun da kararlaştırmıştık aslında. Kimisi dedi ki ben dedi şunu istiyorum dedi. Aşk hayatımla ilgili beni ne bekliyor? Tamam mı? Kimisi dedi ki işte benim dedi şunu istiyorum bunu istiyorum. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. İskambillerle bugün birlikte de bakmaya karar aldım. Benim istediğim şu. Senin ve onun hayatında neler olacak, tamam mı? O kişi senin kalbindeki burada niyetlenmeni istiyorum. Düşündüğün, kalbinden geçirdiğin kişi, yaşamadığın, birlikte yaşamadığın kişi de olabilir. Ama senin kalbinde düşündüğün kişiye burada niyetlenmeni istiyorum. Onunla neler olacak, neler seni bekliyor, neler gelişiyor aslında bana bir anlatsınlar, ben de size anlatacağım, tamam mı? Şimdi herkes bir buraya odaklansın. Size şöyle kısa bir zaman vereyim öncelikle. Şimdi bunları da anlattıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Bakın, her zaman diyorum. İlişkilerde ne olursunuz çok fedakarlık yapan taraf olmayın. Çok üzülüyorsunuz, çok ağlıyorsunuz, çok sıkıntılar yaşıyorsunuz. Şimdi kimin için, ne için fedakarlık yaptığınızı bilerek ilerleyin. Bunu bilmeden ilerlerseniz hep yanlış yaparsınız. Ve nedense çoğunuzun, tamam mı, ve burada binlerce insanla görüşmüşümdür. Hepsinin çocukluğundan gelen bazı travmalar var. Bunları iyileştirmeden sağlıklı bir ilişki yaşanılmıyor. Veya yaşadığınız evliliklerde gördüğünüz sıkıntıları iyileştirmeden, şifalandırmadan yeni bir ilişkiye adım atılıyor ve devamını yaşıyor gibi oluyorsunuz. Bunlara çok dikkat etmenizi istiyorum sizin. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Tamam mı? Yani gidip de bataklıktan çıkıp daha çok bataklığa girmeyin ve bunları
Nasıl anlayabiliriz Melek Hanım? İşte nasıl çözebiliriz dediğiniz zaman da işte o zaman bu noktada kendinize rehberlik yapacak, kendi yolunuzu aydınlatacak, nereye gideceğinizi size söyleyecek birisinden danışmanlık alın. Yani bu ben diye değil, kimle ruhunuz tutuyorsa, kimi daha iyi, daha dediklerini anlayabiliyorsunuz. Onundan, o kişiden yardım alarak ilerlemenizi tavsiye ederim. Böyle bir durumunuz varsa. Öncelikle bunu da belirttikten sonra haydi geçelim. Haydi geçelim. Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip Bismillah deyip başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi deniliyor ki bu kişi, o aklındaki o şahıs var ya, o şahıs, tamam mı? Hanesinin içerisinde bazı korkularla yüzleşmişsiniz. İkiniz de bu durumdasınız. Sizi ne bekliyor dediğim zaman iki tarafında birbirini sevdiğini ama korkarak ilerleyen bir ilişkinin içerisinde dur dediğiniz bir zaman içerisine girilmiş burada. Çünkü sizin o aklınızdaki, kalbinizdeki o şahıs, tamam mı, korkuyor. Ne için korkuyor biliyor musunuz? Rahatı, huzuru ve düzenini bozmaktan veya kendi hayatını tamamen risk etmekten korkuları var deniliyor. Fakat burada bana söylenilen şu var. Şimdi siz diyor bununla üçlü vakitler içerisinde bir konuşma, bir tartışma, bir mesafe konulmuş. Belki bu ayrılıktır, belki bir uzak durmaktır. Anlatabiliyor muyum? Ama bu yaşanılmış. Ama iki tarafta güçlü bir şekilde birbirlerine çekimi olduğu gözüküyor burada bana. Yani birbirinize çekiliyorsunuz. Şimdi burada bana deniliyor ki bakın, bu kişi mutlu mu? Hayır, değil. Ama çok güzel kendini mutlu gibi gösterdiği bir zaman içerisinde size karşı yalanları olmuş. Size karşı bazı hataları olmuş bu kişinin ama bunları diyor çözmek için bana bir fırsat verilmedi diyor. Yani daha doğrusu ben kendim bu fırsatı yaratamadım. Neden dolayı? Korkularından dolayı. Öncelikle bunu kabul edin. Şimdi siz bundan bir haber alacaksınız. Alacağınız zaman da deniliyor burada bana. Zaten bu haberleşmek istiyor. Yani sizinle konuşmak istiyor. Bir yüzleşmek istiyor. Ama burada bana dönülüyor ki bir gece vakti, tamam mı? Bundan alacağınız bir haber var. Böyle ikili üçlü saat civarlarında gece vakti deniliyor. Şimdi eğer engelliyseniz, eğer ki diyor burada diyor bir engel süreci varsa deniliyor burada bana. Bu 3 hafta içerisinde bundan alacağınız haberler var. Özellikle de gece vakti deniliyor bana. Şimdi burada diyor ki parayla ilgili sıkıntıları var. Çok içinde her şeyi yaşayan bir kişilik ve gerçekten bununla diyor yaşadığınız sıkıntıları bir türlü kendinize şey yapamamışsınız. Yani neden olmadı, neden çıkmıyor, neden bu süreç böyle yaşandı diyerek de sizin de çok üzüldüğünüzü, uykusuz geceler yaşadığınızı görüyorum burada. Ama burada bana deniliyor ki kiminle enerjim tutuyorsa, biliyorsunuz ki bunlar genel bakım, birebir değil. Birebir olsa sana burada derim yani bu böyle olacak, olacak, olmayacak, olmayacak der söylerim. Ama buradaki durum şu: kimle enerjim tutuyorsa bu kişinin maddi manevi korkuları var, travmaları var. Bir şeyleri kaybetmekten korktuğu için bu süreçtesiniz deniliyor. Şimdi burada şu var: siz çok seviyorsunuz, tamam mı? O kişiyi çok seviyorsunuz. Belki farklı yerlerde olabilirsiniz, farklı şehirlerde olabilirsiniz, farklı hayatlarda olabilirsiniz. Bazı kadersel durumlar sizi ayrı düşürmüş olabilir. Ama siz ara sıra dalıp bu kişiyi düşünüyorsunuz. Bu kişi de aynı şekilde sizi çok düşünüyor ve bu sizi çok sevmiş. Gerçekten çok sevmiş. Ama ne yazık ki elinin kolunun bağlı olduğu durumlardan dolayı, biraz da rahat bir kişiliğinden dolayı, tabiri caizse korkak da olduğundan dolayı bir türlü sevgisine, aşkına sahip çıkamamış. Siz de çok düşünüyorsunuz. Yani sizin yanınızda
yaşadığınız alan farklı, kimle enerjim tutuyorsa ama kalbinizdeki sakladığınız, gizlediğiniz kişi farklı deniliyor burada bana. Sevgi farklı. Şimdi burada bana deniliyor ki her şeyi kısmet, nasibe bırakılmış iki tarafta bakalım ne olacak dediğilen bir süreçte. Ama burada bana deniliyor ki sizlerin hisleri, sezgileri çok kuvvetli. Bir de güçlü karaktere sahipsiniz. Ne istediğinizi biliyorsunuz aslında. Keşke benim kadar gücü olduğu kadar o kişinin de bana karşı bu kadar güçlü durabilseydi, dürüst olabilseydi, sağlam ve dik olsaydı diyorsunuz. Her şeyi kısmet deyip bir kenara bıraktığınız zaman içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ve burada bana deniliyor ki bakın şanslı bir sürece gireceksiniz. Ve siz zaten sığındığınız şey şu, her şeyi hissedebilme bir yeteneğiniz var. Yani neyin ne olduğunu, ne olacağını hissediyorsunuz ama kendinize konduramıyorsunuz. Özellikle de böyle bir kimle enerji tutuyorsa sezgileriniz, hisleriniz kuvvetli. Fakat 5. ayda deniliyor. Çok farklı durumlar olacak diyor. Çok farklı gelişmeler olacak. Bunlar da kadersel olacağı söyleniliyor burada bana öncelikle. Bakın toprak grubuysanız deniliyor. Siz bu kişiyi yani o kalbinizdeki kişiyi seçmişsiniz, tamam mı? Ve biliyorsunuz bu nereye giderse gitsin, kiminle ne yaşarsa yaşasın, ne yaparsa yapsın gene geleceği kıyı sizin yanınız. Bunu biliyorsunuz. Ve onun için de kendi enerjinize ve sevginize, ona karşı yaptıklarınıza güveniyorsunuz. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Şimdi senin düşündüğün şu, tamam mı? Diyorsun ki bu ego yapıyor şimdi. Gurur yapıyor. Aslında çoktan bana adım atardı, gelirdi. Benimle tekrardan bir şeyleri toparlamak isterdi. Şimdi sen hep fedakarlık yapsın bebiş. Şimdi sen hep bir şeyleri toparlamaya çalışmışsın. Bu da zaten diyor ki o gelirdi yani o yapardı. Niye yapmıyor deyip kendini geri çekmiş. Aslında ufak bir adım atmış sana ama sen bu adımı görememişsin ne yazık ki. Burada bana söylenilen bu. Burada bana deniliyor ki bundan sana gelecek fırsatlar var. Ya istersen bu ilişkiyi keser atarsın ya da diyor sana alırsın bağrına basar kafana tac edersin. Ama burada bana kesilecek anlatılacak bir ilişki olduğu gözükmüyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bazı şeyler kadersel burada. Bu kadersel olan süreçlerdeki sıkıntılar, araya giren farklı enerjiler, farklı durumların yaşanması gerekiyordu. Ne için deniliyor? Senin kıymetini anlaması için, senin değerini anlaması için. Yoksa aksi halde bu Dunkov bunu anlayamazdı deniliyor ve sen de verdiğin emeklerde böyle niye bu oldu niye bu oldu deyip de sorgulayıp durma diyor. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Senin de yanlışların var burada bacım. Senin de var, senin de var, senin de yaptıkların var. Sen de bazı şeyleri inada götürmüşsün, bazı şeyleri inadına yapmışsın ve bunun zararını da sen görmüşsün. Yani inada gitmişsin sen. Ki öyle güzel bir aşk varken burada her iki tarafın inatla gitmesi işte birisinin korkuları birisinin inatlaşmalarıyla diyor bu iş diyor böyle sarpa sarmış. Öncelikle bu bana anlatılıyor burada. Peki o kişiyle senin hayatında neler olacak? Şimdi belki sen bunu var ya öyle şeysiniz ki bununla yani ruhen empati halindesiniz ki rüyalarında görebilirsin, hissedebilirsin. Onun nasıl olduğunu, mutlu olduğunu, mutsuz olduğunu hissedebiliyorsun. Ama senin ee, ailenden birileri kesinlikle ve kesinlikle bu ilişkiyi, bu olayı istemeyecek kişiler var diyor. Onun tarafından da öyle diyor. Yani engel olan çevre veya etraf olarak gözüküyor burada. Anlatabildim mi? Ve zaten sorunlar da buradan yaşanılmış. Şimdi bir de şöyle durumlar var deniliyor. Bu kişi eğer sizi aldattıysa, sizi yarı yolda bıraktıysa, sizi kandırdıysa bunu bakın bu insan isteyerek, bilinçli olarak veya hani bunu sevdiği için veya karşı tarafa aşkı olduğu için yapmamış. Öncelikle onu size söyleyeyim.
Bunu neden yaptı diye sorarsanız, bunun yapmasının sebebi aslında sizinle uzaklaşmak, sizi hayatında, tamam mı, bırakabilecek mi? Sizi kendisinden böyle kaçırmaya çalışma sebebi olarak görüyor burada. Ama burada bana denilen, eğer ki bu kişinin hayatında aldığı dersi görseniz, olduğu durumu, yaşadığı sıkıntıyı görseniz, inanın ki e, bunu neden yaptığını, ne için yaptığını sorgulamak yerine elinden tutup kaldıracağınızı görüyorum. Ama burada siz diyorsunuz ki bak, beni başka kişilerin eline itti. Beni yalnız bıraktı. Bu ilişkiyi o o kalbinizdeki kişiyi suçluyorsunuz. Bu durumuna getirmesinin en temel nedeni bu diyorsunuz. Tamam mı? O da sizin için şunu söylüyor. Diyor ki sen diyor başkalarına inandın ve sen yanındaki kişiye inandın ve sen bana inanmayıp bu durumu bitirdin diyor. Şimdi gündüz vakitleri 4-5 civarları, tam kafanızın karışık olduğu zamanda alacağınız haberler var. Kimle enerjim tutuyorsa. Tamam mı? Özellikle bu kişinin isminin içinde bakın B harfi, A harfi, S harfi, M harfi, R harfi var, tamam mı? Ve A harfi var. Bu isimli harflerde olan kişilerden diyor alınacak haberler var. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi bana burada bir de şöyle bir durum var. Şimdi eğer ki evliyseniz diyor veya aklınızdaki kişi evliyse diyor. Şimdi diyorsunuz ki yani bu bir adım atsaydı ben de adım atardım. Bu onu yapsaydı ben de yapardım. Bu onu etseydi ben de onu ederdim. Şimdi burada size deniliyor ki siz ilk önce kendi yolunuzu belirleyeceksiniz. Siz bu yolda giderseniz bu kişi zaten sizin yolunuza arkanızda kadersel olarak gelebilecek. Ama siz bu yolda kararlı bir şekilde ilerlemediğiniz için sürekli negatif ve vazgeçme enerjisini soktuğunuz için diyor ilişkinin içerisine diyor, bu kişinin de zaten güçsüz, yani korktuğu bir durumlar olduğu için size diyor dahil, hayata dahil diyor böyle sağlam adımlar atamadığını görüyorum. Öncelikle onu size anlatayım. Şimdi burada diyor ki bakın, çok istediğiniz bir durum var. Çok istediğiniz. Evet, bu diyor biraz diyor böyle kalpten istediğiniz bir durum var diyor. Bu diyor olacak diyor öncelikle. Siz diyor artık direnmeyi vazgeçin diyor. Bu durumun olmasını istiyorsanız diyor size, tamam mı? Direnme ve kabule geç diyor sana. Tamam mı? Kabule geçeceksin diyor. Ve bakın, maddi durumlarla ilgili bir sıkıntı yaşadıysanız ve üzüldüyseniz, bu o kişiyle alakalı para muhabbetleri varsa diyor bununla alakalı bazı gelişmeler olacak diyor. Öncelikle size diyor ki bu para muhabbetlerine de şurada bir konu getirmek istiyorum. Bakın, bu eşiniz olsun, sevgiliniz olsun, her kim olursa olsun, tamam mı? Neye güvenerek bu paralar veriliyor? Neye güvenerek para pul işlerine giriliyor? Size burada diyor ki bir kere diyor hiçbir erkek bir kadından para talep edemez. Ben bundan çok mağdur olan kişiler benim karşıma geliyor. Ne olursunuz kendinizin emeklerini başkasına sunmayın. Sunulacak kişi var, sunulmayacak kişi var. Anlatabiliyor muyum? Ve böyle yaptığınız zaman ne oluyor? Denge bozuluyor. Anlatabildim mi? Buna çok ama çok dikkat edin. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Peki bakalım neymiş? Şimdi size diyor ki çok sevineceğiniz bir haber alacaksınız diyor. Ve bakın, sizin istediğiniz bu kişiyle aile kurmak veya ileriye dönük ciddi bir ilişki yaşamak istiyorsanız diyor ikinizin de iyileştirmesi gereken bazı durumlar var diyor. Şimdi bu kişi diyor kalabalığın içinde bile diyor yalnız olan bir kişi diyor ve senin onu tekrardan bağışlamanı istiyor. Çünkü neden? Sen ne düşünceni söylüyorsun, ne sevgini gösteriyorsun, ne de bir beklenti içerisine girmişsin artık. Onun için zaten enerjini kestiğin için bu kişi sana doğru yönelmiş deniliyor. Şimdi bana burada denilen şu. Diyor ki biz diyor ayrıldık mı? O kadar planlarımız vardı. O kadar durumlar vardı. Yani bu sizi bir kere çok düşünüyor.
düşünüyor. Bir de kendi tarafını çok düşünüyor. Bir de sizin hayatınızı çok düşünen bir insan olarak çıkıyor. Şimdi duygular çok. Ama burada bana denilen şu, korktuğu şey, bunun bir mahkeme olayı var. Devlet kapısıyla alakalı bazı sıkıntılar yaşanılacak deniliyor. Belki ödemeleri de alakalıdır veya boşanmayla alakalıdır veya da sizinle alakalıdır. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Şimdi kararsız karma diyor. Sen şunu düşünüyorsun. Niye bana ulaşmıyor? Neden bana adım atmıyor? Neden ben bunları yaşadım? Bu nedenleri bir kenarıya bırakıyorsun diyor. Zaten sana o kadar çok ihtiyacı var ki. Sana yazmayı, seninle konuşmayı, sana ulaşmayı düşünüyor ama hepsi havada kalmış. Çünkü neden? Tamam mı? Özellikle yatağa yattığı zaman zaten uyku problemi var. Bazı bağımlılıkları var bu kişinin. Onunla alakalı, tamam mı? Uykusuzluklar yaşıyor, sıkıntılar yaşıyor. Senden çekiniyor bu kişi. Anlatabildim mi? Senin bazı kuruntuların var, kafanda kurdukların var ve sürekli bu kişiye yansıtmaların var. Yani böyledir, şöyledir. Bak diyor, bunları bir kenarıya bırak. Bu kişiyle diyor senin kadersel bir yolun var. O olmuş, bu olmuş, şu olmuş. Buna takılmayacaksın diyor sana. Çünkü gene kader seni getirip bunu da getirip aynı noktada bırakacak. Orada diyor hem daha çok olgunlaşacaksınız hem de bu durumları aşmış olacaksınız diyor. Peki özellikle de bak, ateş elementi ise diyor. Yani ateş çıkmış, toprak çıkmış, hava çıkmış, su çıkmış, bütün elementler var ama burada bana denilen şu var. Kontrolcü bir yapıya sahip diyor ve en büyük sıkıntısı da diyor kendini kontrol ettirmek istemiyor. Çünkü hep istiyor ki kontrol onun elinde olsun ve bu durum da diyor sizin ilişkinize çok yansımış diyor. Ama bana burada denilen şu var. Bu kişiyle sorunlar çözülecek. Sen çözmeye kalkma. Sen olduğun yerde kal diyor. O kişinin diyor ilk önce ördüğü duvarlar ve korkularını atlatacak diyor. Bak gece vakti sana ulaşacak diyor. Zaten seni takip ediyor diyor. Belki de gözünün önündesin devamlı. Anlatabiliyor mu? Yani bu kişiyi sen geçmişten tanıyabilirsin. Yani veya da bununla bir oturup böyle nasıl diyeyim ben sana, yani küçüklükten, çocukluktan veya iş ortamından ama sana yakın olan bir kişi de olduğu gözüküyor burada. Çünkü seni görüyor bu devamlı veya senden haber alıyor. Eğer ki aranızda bir mesafe varsa bu mesafe arkadaşlar şey mesafesi, yani bu kişinin korkulardan ve endişeden koyduğu bir mesafe diyor. Kendi yarattığı bir sorun olarak gözüküyor ama inan ki çok sıkıntıda. Gerçekten çok üzüntülü ve seninle yaşadıklarını düşünüyor. Senin ona kattığın mutlulukları düşünüyor ve senin onun için yaptıklarını düşünüyor ve diyor ki gerçekten diyor, yani dimdik karşımda güçlü bir şekilde duran hiçbir kimse bunun yanında bu kadar güçlü durmamış zaten kimse. Onun için senden ruhsal olarak gidemiyor ve sen de gidemiyorsun zaten. Ama bu kişi sana teklifle gelecek ve diyecek. Gururunu ayaklar altına alacak mı? Alacak. Egosunu alacak mı? Alacak. Narsistliğini alacak mı? Alacak. Şimdi kılınçası sana der ki bu sana geldiği zaman bu senin kararın olacak. İster keser atarsın, istersen de hayatını alır şu tacı başına takarsın. Ama ben burada senin kestirip atacağını görmüyorum. Çünkü daha böyle şirit yavaş yavaş ilerleyeceğini ama bu kişiye bir fırsat daha vereceğini görüyorum. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Şimdi burada bir kere bir şifalandırma yapalım. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Hem korkusuna hem böyle daha çabuk adım atması için hem de bazı şeyleri arkada bırakıp sevgisine sahip çıkması için sizler adınıza şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Peki bakalım şimdi. Şimdi o kişinin size karşı bakış açısı neymiş dediğim zaman bak diyor ki dengeyi sen kaçırdın diyor. Ve diyor sen benim gitmeme
izin verdin diyor. Oysa ki diyor ben gayet sağlamdım bu ilişkide. Çok dik konuştun, çok sert ve diyor sürekli diyor bana diyor yansı ettin diyor, laf soktun diyor. Ondan dolayı bunlar oldu diyor. Peki şimdi de bekliyorsun ki o kişinin sana adım atmasını. Zaten bu sana hızlı bir şekilde gelecek. Ama burada diyor ki eğer arada üçüncü kişiler varsa diyor bak burada ilahi adalet işleyecek diyor. Anlatabildim mi? Burada cesur girişimlerde bulunacaksınız. Ama sen artık ufak ufak adımlar istemiyorsun. Hayatında yalanlar istemiyorsun. Sağlam. Sağlam duracaksa gelsin diyorsun. Sağlam durmayacaksa bu iş olmasın diyorsun. Çünkü senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Her zaman küllerinden yeniden doğabilirsin. Her zaman yoluna, yönüne bakabilirsin. Ama burada bana şu söyleniliyor. Bakın ikinizin de hayatına girecek başka bir enerji görünmüyor burada. Tamam, okey. Duyar gibiyim buradan size. Melek Hanım bu bana bunu yaptı. Yaptı. Okey ama enerjini kesiyor musun? Hayır. Bu videoyu şimdi ne için dinliyorsun? Onun için dinliyorsun. Peki onun düşündüğün zaman kalbinde bir sızlama hissediyor musun? Hissediyorsun. Nereye gidersen git seninle birlikte geliyor mu? Geliyor. İşte bunun adına ne deniyor biliyor musun? Aşk deniliyor. Bunun adına ne kadar seçeneğin olursa olsun seçemiyorsun. Çünkü her yol seni ona götürüyor deniliyor bana. Şimdi aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Peki buradaki enerjiyle kiminle tutuyorsam bununla bir sonu olacak mı? Şimdi sana diyor ki bak yaşadın hayal kırıklığı, evet eyvallah hak veriyorum sana. Üzüldün ama burada sana diyor ki saldın, bıraktın, gitti mi? Gidemedi diyor. Tamam mı? Ve bu kişinin değişip dönüşmesini beklemek zorundasın. Çünkü siz diyor kadersel tanıştınız. Bu yaşadığınız şeyler de kadersel diyor. Onun için daha yaşayacağınız çok güzel günler var. Yeter ki diyor tamam mı? Bu kişiye öfkeleneceğin, sinirleneceğin yerde diyor, sessiz kalacağın yerde yönetmeyi, yönlendirmeyi bil diyor. Elindeki o zincirleri kırmasına yardım et diyor. Yalnızlaştırırsan başaramaz diyor. Çünkü o seni hayatında ödül olarak görüyor diyor. Tamam haklısın bazı kurnazlıklar yapmış yapmaması gereken ama sana karşı olan sevgisi var mı? Evet var. Tutkusu var mı? Var. Hatasını biliyor mu? Biliyor. Önemli olan da bu zaten. Anlatabildim mi? Ve bana burada denilen biraz vadesi olsa da bu kişiyle durumların toparlanıp birlikte adım atarsanız diyor bu ilişki diyor hem toparlanacak hem de diyor bu ilişkinin sonu var deniliyor bana. Aldım kabul ettim aldım kabul ettim. Kiminle enerjim tutuyorsa sizleri uyana alın. Her zaman diyorum bunlar bireysel yani birebir açılımlar değil. Uymayanı evrene geri yollayın. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda da Instagram'a çıkıp gelirseniz orada günlük enerjiler ve orada çok aktif oluyorum yani. Videolar çekiyorum. Buyurun çıkın çıkın gelin diyorum. Ve görüşmek üzere diyorum. Tschüss.